Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerde kadınlardaki kalp hastalığının özelliğini konuşacağız. Kadınlardaki kalple acaba erkeklerdeki arasında bir fark var mı? Bir düşünelim. Evet, kadınlarda kalp biraz daha küçük, duvarları daha ince fakat daha hızlı atıyor ve ejeksiyon fraksiyonu bazen yani atımdaki hacmi daha farklı ve büyük olabiliyor. Ancak kadınlardaki kalp hastalıklarıyla erkeklerdekini karşılaştırırken aralarında bazı farklar oluyor. Ama konuya girmeden neden kalp hastalıkları onu bir konuşalım. Çünkü kadınlarda hep meme kanseri konuşuldu. Ve gerçekten meme kanseri çok önemli. Ancak kadınlardaki kanserlerin tamamını toplarsanız onlardan daha fazla yani kardiyovasküler hastalıklardan kayıp çok daha fazla oluyor. O yüzden kadınların hayatında özellikle perimenopozal ve menopozal dönemden sonra da kalp hastalığı çok önemli. Önce üzerinden gideceğimiz şey biraz daha hoş konuşalım diye, esprili olsun diye hep gazetelerde yazıyoruz, çiziyoruz, konuşuyoruz. Kadınlardaki kırık kalp sendromu. Gerçekten böyle bir şey var mı? Evet var. Aslında Japonca bir kelimeden geliyor. Japon ahtapotunun ördüğü, belki de bir örümceğin ördüğü bir ağ gibi Takotsubo sendromu denen. Kadınlardaki kalbin sol ventrikülünde bir üzülme, ani bir sıkıntı, stres, depresyon sonrasında bir balonlaşma oluyor. Ve gerçekten kadınlarda nefes darlığı, yorgunluk, ağrı sonucunda sanki bir kalp krizi geçiriyor gibi oluyorlar. Ama bunları EKG ile, eko ile ve diğer testlerle birbirinden ayırmak kolay ve zaman içerisinde kendiliğinden düzelebiliyorlar. Bu bir. Başka bir konuya daha girelim. Bu da inoka dediğimiz bir olay. Inoka nedir? İskemi var, yani kan akımında azlık var. Fakat koroner arterlerde darlık yok. Neden dolayı? Erkeklerdeki kalp hastalıklarına bakacak olursak erkeklerdeki tıkanan damarlar daha ziyade kalbin büyük damarlarındaki trombüs yani pıhtı ve aterom plağı oluşması sonrasında oluşuyor. Fakat kadınlarda minik damarlarda iskemi yani kansızlık, oksijensizlik oluşabiliyor ve mikrovasküler düzeyde perfüzyon dediğimiz kanlanma bozukluğu sonrasında ortaya çıkıyor. O yüzden bizim genel popülasyonda tarama yaparken işte koroner anjiyolar, kalsiyum skorlamaları yaparken çoğunlukla büyük damarlara bakmakla beraber bunların normal olması perimenopozal ve menopozal dönemdeki kadınlarda aslında kalp hastalığı olmayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden bu mikrovasküler değişiklikleri iyi takip etmek gerekiyor. Özellikle perimenopoz ve postmenopozal dönemde kadınlar hastaneye gittiklerinde, acile başvurduklarında maalesef kalp hastalıkları nedeniyle çok daha geç tanı alıyorlar. Eğer anjiyo gerekirse kabullerinden anjiyo kadarki geçen süre uzuyor. Bu hastalar gerçekten statin kullanmaları gerekiyorsa da maalesef çok agresif tedavilere erkekler kadar gidilmiyor bu hastalar. Yani bir zaaf var. Tıp, personel ve sağlık ekibi ve hastalar da ve kamuoyu da beraber hep kadınların gençlik dönemlerindeki yani menopoz öncesi, gebelik dönemindeki dönemlerdeki östrojenin kadınları korumasından ve kadınlardaki kalp hastalığı olma riskinin az olması dogması tamamıyla yerleşmiş. O yüzden kadınlar bir değişiklik de hastaneye gittiklerinde veya şikayetleri sırasında veya evde göğüs ağrısının dışında sol kola vuran ağrı, çene ağrısı, sırtıma birisi oturuyor, nefes alamıyorum, yorgunluk gibi belirtileri söyledikleri için genellikle gözden kaçıyorlar. Bunlara aslında atipik bulgular deniyor ama bunlara ben atipik bulgu denmesinin karşısındayım. Neden dolayı? Aslında bunlar semptomların bir parçası. Yapay zekada yapılan çalışmalarda hep şunlara dikkat edilmiş. Kadınlar gerçekten bende göğüs ağrısı var diyor cümlenin bir kısmında. Ancak diğer taraftan da diğer şikayetlerini de gündeme getiriyorlar. O yüzden kadınlardaki kalp şikayetlerinde muhakkak kulak vermek gerekiyor. Başka bir özellik daha, ejeksiyon fraksiyonun korunmuş olduğu kalp yetmezliği kadınlarda daha fazla. Bu üçüncü şeyden bahsediyoruz. Birincisine neden bahsettik? Kırık kalp sendromu ile girdik. Daha sonra inoka'dan bahsettik yani ufak damar hastalığı. Şimdi de ejeksiyon fraksiyonunun korunmuş olduğu yani kalbin atım gücü bozulmuyor. Fonksiyonlarında aslında bozukluk yok, güzel atıyor. Fakat kalp gevşerken yani diastolde kan dolması sırasında yetersiz bir
kan atımı oluşuyor. Yani duvarlarındaki bir direnç var. Kadınların kalplerinde postmenopozal ve menopozal dönemde östrojenin çekilmesi sonucunda duvarlarda bir direnç oluşuyor. O yüzden bu da ejeksiyon fraksiyonunun, atım gücünün korunduğu ancak hastalarda gerçekten kalp yetmezliğine sebep olan durumlar oluşturuyor. Bunlara gerçekten dikkat etmek lazım. Başka bir şey. Kadınlar kalp krizi geçirdiklerinde maalesef erkeklerden daha fazla kayıpla karşılaşıyoruz. Üzücü. Ve kadınlar gerçekten kalp hastalıklarının önemini ve bu bulguları sadece yarısı biliyor veya bilmiyor. O yüzden bizim bu programlarda, videolarda görevimiz sizleri muhakkak bilgilendirmek. Ne oluyor da kadınlarda bunlar oluyor? Kısaca buna değinelim. Özellikle menopoz dönemindeki östrojenin vücuttan çekilmesiyle beraber nitrik oksit, damar duvarının direnci, endotelden salgılanan diğer koruyucu materyallerin bozulması ve pek çok başka nedenden dolayı damar sağlığı bozuluyor. Bozulduktan sonra kadınlarda bir de lipidler bozuluyor. Aslında bunu başka bir videoda daha detaylı anlatacağız ama kısaca burada da söyleyeyim. Menopozal dönemde kan yağlarında LDL'de bir artış, HDL'de artış, lipoprotein A dediğimiz toplumun 5 kişisinden bir tanesinde genetik olarak bozukluğu saptanan problem oluyor. Bu da menopozal dönemde lipoprotein A düzeylerinde de artış oluyor. Hormon replasman tedavisi dediğimiz östrojen tedavilerinde bunlar düşebiliyor. Fakat asla bunları düşürmek amacıyla birinci olarak östrojen tedavilerini önermiyoruz. Neticede kısaca videomuzun başında bahsettiğimiz kalp damar hastalıklarının bir kısmı kadınlarda menopozal dönemden sonra artıyor. İyi kulak vermek lazım, iyi dinlemek lazım ve bunların altındaki mekanizmada kalpteki kadınların fizyolojisinin, anatomisinin, fizyopatolojisinin değişik olması ve menopozal sonrası kan yağlarındaki değişiklik. Lütfen kalbinize çok iyi bakın. Sizler bizim için çok önemlisiniz.